Ruhun kası var mı? Ya da iradelerimiz acaba ruhumuzun kasları mıdır diye bir soru soralım. Ve hayat içerisinde kendimizi geliştirebilmek, ilerleyebilmek, bedene, duyguya, zihne hakim olabilmek, kararlarımıza netleşebilmek, kendimizi geliştirip ilerletebilmek ve tekamül edebilmek için acaba hangi enstrümana ihtiyacımız vardır diye de bir tamamlayıcı soru yapalım. Hayat içerisinde iradelerini iyi kullanan insanların karar verebilme güçlerinin çok daha yüksek olduklarını görürüz. Örneğin bugün dünyada anadan babadan böyle çok zengin değil ama kendisi zengin olan insanların ya da işte diyelim ki CEO'ların, en yüksek maaş alan insanların karar vericiler olduklarını görürüz. Bir karar vererek aslında çok yüksek paralar, kazançlar elde ederler, değil mi? Karar vericiler. İşte bu karar verebilme gücü aslında ayırt edebilme gücü. Biz doğruyu yanlıştan, pozitifi negatiften an be an ayırabilme gücümüzü geliştirdikçe aslında ruh kaslarımızı geliştiririz. Yani bir davranışın, herhangi bir durumun bize faydalı ya da faydasız olduğunun idrakidir bu. Ve o idrake göre adım atabilme, yani fark ettiğini hayat içinde uygulayabilme melekemiz ise iradedir. Ve biz ne kadar iradeliysek aslında ruh kaslarımız o kadar güçlü, yani madde üzerindeki hakimiyetimiz o kadar yüksektir. Diyelim kollarınızı, bacaklarınızı, bedeninizi geliştireceksiniz. Kaslarınızı güçlendirip irileştireceksiniz ya da daha sağlam, zinde ve dinç yapacaksınız. Ne yaparsınız? Egzersizler yaparsınız. Bacaklarınız için yürüyüşler, koşular, hareketler yaparsınız. Kollarınız için bazen ağırlık kaldırırsınız, barfiks yaparsınız, şınav çekersiniz. Bir sürü hareketlerle ne yaparsınız? Fiziksel kaslarınızı hareket ettirir ve bunları güçlendirirsiniz. İşte irade kaslarımızı da bu şekilde çalıştırmamız onun için çok önemlidir. Yani karar verdiğiniz bir konuda, o konuda irade göstererek bunu yerim, yerim, bunu yemem, yemem. Onun için mesela oruç mekanizmaları. Diyelim sadece beslenme ile ilgili değil, söz, kelime, alan ya da herhangi bir alışkanlık konusunda da iradeyi onun için doğru kullanmak, iradenin gücüyle orada gerekeni yapmak çok önemlidir. Burada tabii ki bazı iradeyi çeşitli yerlerden etkisi altına alan durumlar vardır ki özellikle duyguların da ötesinde duygusallıklar. Yani duygularla insanın ipini aşağı doğru çekme ile ilgili çeşitli olaylar, frekanslar iradeyi zayıflatmak üzere çeşitli görevler yapabilirler. Özellikle korku, endişe ya da bunun imajinasyonları, çeşitli korku ve endişe imajinasyonları ya da kodlamaları iradenin zayıflatılabilmesiyle ilgili, sizin hayatınızla ilgili, geleceğinizle ilgili karar verebilmeniz ile ilgili sizi zayıflatabilir ya da önünüze engeller koyabilir. Onun için burada iradenizi en küçük basamaktan başlayarak güçlendirmek çok önemlidir. Yani küçük antrenmanlarla, küçük oruçlarla, diyelim ki belli bir kadar saat konuşmama orucu gibi, belli bir yere gitme, belli bir işi yapma. Diyelim ki telefon orucu, sosyal medya orucu, değil mi? Belli bir programa eğer bağımlılığınız varsa o programın bağımlılığından korunma orucu ki şunu bileceksiniz ki varlığımı idare eden benim ve sözüm geçiyor bu beden içerisinde. Eğer kendinize sözünüz geçmiyorsa, kendi hayatınıza ve kendi varlığınıza sözünüz geçmiyorsa işte o zaman başkalarının sözü geçer. Dış tesirler sizi yönetmeye başlar. İşte dış tesirler sizi yönetmeye başlıyorsa da
o andan itibaren artık siz kendi varlığınızın efendiliğini dışarıya başkalarına vermiş olursunuz. Ve bu sebeple insanların çok büyük bir kısmı kullanılır hale gelir kullar tarafından. Oysa ki sadece o bir olana, özünden, varlığından, Yaradan'dan aldığı gücü, enerjiyi tam olarak hissedip ona kulluk etmek önemliyken kula kulluk etmeye başlanır ki işte bugün gerek reklamlar, gerek işte çeşitli sosyal medyanın ya da işte görsel algılarıyla kişinin iradesi ele geçer ve kendisiymiş gibi başkaları onu kullanabilir. Onun için burada iradeyi geliştirebilmek en önemli unsurlarımızdan bir tanesidir ki işte gerçek ruhsallık, iradenin güçlenmiş olması ve bunun kişinin varlığının, özünün yolunda kullanılabilmesi. Yani onun da hani dediğim dediklik değildir bu. O yine hırsın, öfkenin, kızgınlığın arkada egonun yönetimi altında olmaktır. İşte irade bunları birbirinden ayırır. Hangi alanda olursa olsun doğru karar verebilmeyi, seçim yapabilmeyi, yaptığınız seçimin gelişiminize, tekamülünüze faydası olup olmamanın bilgisiyle o gelişmesi durumundadır. Eğer bunu gerçekten ruhunuza, varlığınıza hizmet, onun gelişimi amacıyla değil de sadece maddi konfor ve dünyanın size sağlayacakları alan içerisinde düşünürseniz bu sığlıkla sizi maddeye kul, köle ya da hapsedebilir. Onun için ruh kaslarımızı güçlendirelim. İrademizle hayatımızı, geleceğimizi faydaya, bütüne katkıya yönlendirelim. Sevgilerimle, hoşça kalın.